Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte bulut kadar hafif, lezzeti harika, sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz köstebek pastası tarifi hazırlayacağız. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Kabımın içinde oda sıcaklığında 4 tane yumurtam var. Hemen üzerine 2 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ben büyük tepsi yapacağım için şekeri 2 bardak kullandım. Eğer sizler küçük bir tepside yaparsanız 1 bardak kullanmanız yeterli olacaktır. Yumurtamı ve şekerimi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Tamam, yeterli. 2-3 dakika kadar çırptım. Üzerine 1 bardak sıvı yağ ilave ediyorum. 1 bardak da oda sıcaklığında süt ilave ediyorum. Diğer malzemelerimi almadan önce bir karıştıracağım. Yeterli. Şimdi unumu ve diğer malzemelerimi eleyerek ilave edeceğim. Sizler de eleyerek ilave edin, havasını alın. O zaman kekimiz daha güzel kabarıyor. Kullanmış olduğum un miktarı 3 su bardağı. Yine de sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine, yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. İki paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. Ben fazla kakaolu sevmediğim için 2 yemek kaşığı ilave ettim. Sizler dilerseniz 3 yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz. Şimdi alttan üste doğru düşük ayarda çırpacağım. ...2-3 dakika kadar pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Hemen böyle mikserimi kaldırmak istiyorum. Hemen kek hamurumu bu tarafa alıyorum ve tepsimi getiriyorum. Tepsimin içine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Hemen böyle eşit olacak şekilde kek hamurumu ilave ediyorum. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra kekimi katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler yine de kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirin. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Kekimizi fırınımıza katıp pişirdiğimizde ilk 15 dakika kapağını açmıyoruz ki kekimizin havası sönmesin. Eğer kekimizin kabarma esnasında fırınımızın kapağını açarsak kekimiz basık ve hamursu bir kek olur, bilginize. Kekim pişti, daha yeni fırınımdan aldım. Hemen bunu da belirteyim. Benim fırınımda 20 dakikada pişti.
Kekimizi fırından almadan önce pişip pişmediğini nasıl anlarız? Böyle bir kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. Kürdanınızı batırdığınızda temiz çıkıyorsa bilin ki kekiniz pişmiştir, bilginize. Şimdi kekim tamamen soğusun. Soğuduktan sonra kalan aşamalarına da devam edeceğim. Kekimiz tamamen soğudu. Şimdi hemen böyle kenarlarından kesiyorum. Kekimin iç tarafını alacağım. Hemen böyle kekimin içini de göstereyim. Asla hamursu olmayan, tel tel kabaran bir kek tarifi oldu. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kekimin içini tam dibe inmeyecek şekilde çıkartacağım. Gördüğünüz gibi tamamen içini çıkardım. Burada bir bardak sütüm var. Hemen sütüm ile ıslıyorum. Eğer sizler böyle çok sütlü seviyorsanız 1,5 su bardağı süt ile de ıslatabilirsiniz. Bana sorarsanız bir bardak süt yeterli. Burada 2 tane kabuğunu soyup dilimlediğim muzum var. Hemen muzumu da diziyorum. Muzumu dizip bitirdim. Hemen böyle yan tarafa alıyorum. Kremamızı hazırlayalım. Hemen böyle göstereyim. 2 paket bu kremadan kullanıyorum. Ben vanilya aromalı olanını almışım. Sizler dilerseniz muzlu olanını da alabilirsiniz. Aslında ben de muz aromalı olanını alacaktım ama dikkat etmemişim. Vanilyalısını almışım. Yine de muzlu sevmiyorsanız vanilyalı da kullanabilirsiniz. 2 paket de krem şanti kullanıyorum. Üzerine 3 bardak süt ilave edeceğim. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Tamam, yeterli. Pürüzsüz hale gelinceye kadar ve koyulaşana kadar çırptım. Hemen böyle tel çırpacağımı almak istiyorum. Hemen bunu belirteyim. Kremam birazcık katı oldu. Ben yarım su bardağı daha süt kullandım. Bilginize. Sizlerin de eğer kreması katı olursa biraz daha süt kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı damla çikolatası ilave ediyorum. Eğer damla çikolatanız yoksa kare çikolatayı da rendeleyip ilave edebilirsiniz. Eğer çikolatalı sevmiyorsanız çikolata kullanmaya da bilirsiniz. Zorunlu değil yani çikolata kullanmanız. Hemen böyle kekimi getiriyorum.
üzerine ilave ediyorum. Şimdi eşit olacak şekilde dağıtacağım kremamı. Kremamızı dışına taşırmayalım. Sadece kekimizi çıkardığımız bölgeye dağıtalım. Tamam, yeterli düzlediğim. Şimdi yan tarafta içinden çıkan kekimi robotumun içine alacağım ve pürüzsüz hale gelinceye kadar robotumdan geçireceğim. Evet, kekimi robotumdan geçirdim. Hemen böyle üzerine ilave ediyorum. Tamamen bu kenarlara gelecek şekilde kekimizi ilave edeceğiz. Eşit olacak şekilde dağıtalım. Evet, pastamızın son işlemini de tamamladık. Pastamız hazır. Hemen böyle masamın üzerine temizlemek istiyorum bir. Evet, masamın üzerine de temizledim. Pastamız da hazır. Yani pastamız gerçekten de kendim yaptım diye söylemiyorum. Şahane bir bulut kadar hafif köstebek pastası tarifi oldu. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sizler de izleyince göreceksiniz her bir aşamasını özenle hazırladığımı ve her bir aşamasının da birbirinden güzel olduğunu. Evet, bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Videomu sonlandırmadan önce hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de sizlerle iç dokusunu o kadar çok paylaşmayı isterdim ki ama paylaşamayacağım. Yani anlayacağınız yarın yerli haftası olduğu için bu pastayı oğluma yaptım arkadaşlar. O yüzden de pastamı bozamayacağım. Ama pastamı süsleyeceğim sabahleyin dilimleyip. Son halini de videomun sonuna ekleyeceğim. Oradan bakıp nasıl süslediğimi de görebilirsiniz. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz ben pastamı videonun sonunda gördüğünüz gibi süsleyeceğim arkadaşlar. Sizler dilerseniz farklı malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Yani nasıl istiyorsanız pastanızın üstünü öyle süsleyebilirsiniz. İsterseniz süslemeye edebilirsiniz. Bu haliyle de tüketebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Eğer aklınıza takılan sorularınız olursa tarifimle alakalı yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.